Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli bir tarifim var. Benim de çok sevdiğim ay çöreği tarifi. Sizlerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. En iyi ay çöreği tarifi iç harcındaki lezzetinde dengede saklıdır. Sizlerle bu tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifime geçelim. Tarifimize öncelikle hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Çünkü hamurumuzu kısa süreli mayalandıracağız. Bir adet yumurtanın akını uygun bir kabın içerisine ekleyelim. Sarısını ay çöreğinin üzeri için ayrı bir kaba ayıralım. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı toz maya ekliyorum. El çırpıcısıyla karıştırıyorum. Oda sıcaklığında beklettim, hatta çok az sıcağa yakın sütümü ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 60 mililitrelik ölçüde sıvı yağ ekledim. 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 çay kaşığı toz mahlep ekliyorum ve elimle tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Hamurum biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim ve tam yeterli oldu. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Yakından da gördüğünüz gibi orta sertlikte ama yumuşak bir hamur hazırladık. O yüzden bu şekilde hamurunuz olduğu zaman unun miktarını belirleyebilirsiniz. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre unun miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Hamurumuzu hazırladık. Üzerine streçledikten sonra bir kenarda yarım saat kadar mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken ay çöreğimizin iç harcını yapıyoruz. En önemli püf noktası da bu kısım. Çünkü iç harcı ne kadar lezzetli ve dengeli olursa ay çöreğiniz çok güzel olur ve hamuru da aynı şekilde mahlepli olarak yaparsanız kusursuz bir ay çöreği, pastane usulü kusursuz bir ay çöreği hazırlamış olursunuz. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 550 gram kakaolu kek ekleyelim. Ben daha önce kakaolu kek yapmıştım. Kalan kısmını bu şekilde değerlendirmek istedim. Kakaolu kekimizi elimizle ufalayalım ve uygun bir kabın içerisine ekleyelim. 2 yemek kaşığı toz tarçın ekliyorum ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum. 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum ve 1 çay bardağı kuru üzüm ekliyorum. Ay çöreğinin içerisine ben cevizi daha çok yakıştırdığım için cevizle yapıyorum. Dilerseniz fındıklı da yapabilirsiniz. Elinizin altında varsa eğer cevizle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tüm malzemelerimizi karıştıralım. En son olarak elimizle de şöyle bir yoğuralım kıvamını anlamak için. İç harcının kıvamı elinizde yapışsa da kıvam alacak şekilde olduktan sonra hazır demektir. 1 tatlı kaşığı kakao ekleyeceğim ve tekrardan karıştıracağım. Kakaolu iç harcımız hazır olmuş olacak. Kakaolu iç harcımız hazır. Yakından da kıvamını hemen göstermek istiyorum. Kakaolu harcımızı bir kenara alalım. Bir tezgahın üzerinde hamurumuzu 4 parçaya bölelim. 4 parça bezeler hazırladıktan sonra 2 yağlı kağıdın arasında hamurumuzu açalım. Dilerseniz tezgah üzerinde de açabilirsiniz. Hafiften unlayarak açabilirsiniz. Ben yağlı kağıdın arasında açtım. İnce olacak şekilde açıyoruz. Kalın açmıyoruz. Sonrasında yuvarlak şeklini verip kakaolu iç harcımızı içerisine ekleyip sarıp şekil vereceğiz. 2 yağlı kağıdın arasını açtığımız hamurumuzun arka yüzeyi gördüğünüz gibi buruşukluk oluşturdu. Hemen elimizle tekrardan düzeltelim. Yağlı kağıdı kaldırıyorum, elimle düzlüyorum. Sonrasında merdane ile düzlüyorum. İki yüzü de düz bir şekilde olmuş oluyor hamurumuzun. Bu da dikkat edilmesi gereken bir püf noktası olduğu için söylemek istedim. Hamurumuzu güzel bir şekilde açtıktan sonra bir pasta tabağı ölçüsünde, küçük bir pasta tabağı ölçüsünde yuvarlak şekli verelim. Bıçak yardımıyla kenarlarından keselim. Dilerseniz hamurunuzla tek tek açarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Genelde ay çöreğini tek tek uğraşarak yapıp hazırlıyorlar. Ben bu şekilde daha kolay yaptığım için böyle hazırladım. Büyükçe hamuru açın, sonrasında şekil verdikten sonra bıçakla kenar kısımlarından kesin. Şekli verdikten sonra kenar kısımlarında arta kalan parçaları bir kenara alalım. Tekrardan o parçaları yuvarlak şekil verdikten sonra merdane yardımıyla açıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım.
Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 15 adet ay çöreği elde ettim ve iç harcından hiç kalmadı, hamurdan da hiç kalmadı. Vermiş olduğum ölçüler sizlere tam ölçülerdir. Güvenle bu tarifimi yapabilirsiniz. Ben de ne zamandır yapmıyordum açıkçası. Hatice Hanım ve Sevgi Hanım'ın ay çöreği tarifi yapar mısınız Fatma Hanım demesi üzerine hemen kolları sıvadım ve bu tarifi hemen sizlerle paylaştım. İyi ki de istemişsiniz. Uzun zamandır yapmıyordum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hamurumuza şekil verdikten sonra kakaolu iç harcımızdan büyük parçalar koparalım ve uzun bir şekilde rulo şeklini verip hamurumuzun uç kısmına yerleştirelim. Sonrasında hamurumuzu saralım ve ay şeklini verelim. Bu arada ay çöreği tarifini arattığınız zaman çok bulabilirsiniz ama hepsi birbirinden farklıdır. Bu tarifi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü benim hamurun içerisinde mahlep var. Mahlebin dengesi, oranı ve iç harcındaki kakaonun, cevizin, kuru üzümün, Hindistan cevizinin, tarçının oranı inanılmaz önemli. Her ikisinin de dengeli bir şekilde olması lezzetine lezzet katıyor ay çöreğinin. Benim tarifimle deneyin. Sonrasında zaten başka bir tarif aramayacağınıza eminim. Benim senelerdir yaptığım bu tarife daha önce Instagram'da sayfamı ilk açtığım zamanlarda 10 yıl öncesinde açtığım zamanlarda çok takipçim denemişti ve çok beğeni almıştı. Sizler de denedikten sonra o kıymetli yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Böylelikle tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Yakından da gördüğünüz gibi ay çöreğimizin şekli hazır. Çöreklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Yumurta sarısını ay çöreğimizin üzerine sürelim. Bir kenarda ayırdığımız yumurta sarısının içerisine ben 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Karıştırdım. Sonrasında çöreğimin üzerine sürüyorum. Hem sıvı yağ parlaklık verir hem de yumurta sarısını daha güzel açacaktır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ay çöreğimizin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla çizgiler oluşturalım. Sonrasında file badem serpelim. Dilerseniz file fındık veya susamla da süsleyebilirsiniz. Ay çöreğimize şekil verip hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında çöreklerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 15 ila 16 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Bazen daha uzun sürede de pişebilir. Gördüğünüz gibi çöreklerimiz fırından çıktı. Çok güzel kızardılar. Bu şekilde kızardıktan sonra sunuma hazır demektir. Hemen sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Sıcak sıcak da çok lezzetli ama soğudukça ve bekledikçe lezzetine lezzet katıyor. Ben soğuk olarak daha çok seviyorum açıkçası. Soğuduktan sonra sevdiklerinize sunum edebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi hamuru incecik, iç dolgusu da çok dolu dolu, çok lezzetli bir çörek oldu. Şimdiden deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Sizler yakından ay çöreğinin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.